Üzerlerine metrelerce kızgın, kül, toz ve çamur yığılan insanları. O insanların taşlaşan bedenlerini, kısacası Pompei faciasını muhakkak duymuşsunuzdur. İtalya'da bundan yaklaşık 2000 sene önce, milattan sonra 79 yılında Vezüv yanardağı 100.000 Hiroşima atom bombası gücüyle patladı. Napoli'deki Pompei, Herculaneum, Stabia kentleri başta olmak üzere bütün bölge piroklastik akıntıların altında kalmış ve haritadan tamamen silinmişti. Toplam kayıp sayısı tam bilinmiyor. Bulunan taşlaşmış cesetlerin sayısı 1500'ü çoktan geçmiş durumda. Ama toplam kaybın bütün bölgede 100.000'e yakın olabileceği tahmin ediliyor. Peki Vezüv'ün bu büyük patlaması haricinde tam 38 defa daha patladığını söylesem ve bunlardan birisinin de oldukça trajedik olduğunu söylesem? Şimdi gelelim çoğu İtalyanın bile bilmediği ve bence Pompei patlamasından sonraki en dikkat çekici patlama olan Bosco Trecase patlamasına. Evet, aralarındaki büyük patlamadan sonraki en trajedik olanı. Tarihler 5 Nisan 1906'yı gösterdiğinde Vezüv yanardağı hiçbir belirti vermeden büyük bir patlamayla yaklaşık 1000 metrelik duman ve kül püskürttü. Kraterde yeni bir delik açıldı ve o delikten yanardağ eteği boyunca dakikada yaklaşık 6 metre hızla lav akıntısı başladı. Lavlar doğrudan Bosco Trecase kasabası üzerine ilerlemeye başlamıştı. Kasabalılar Vezüv'den yükselen dumanlara bakarken muhtemelen başlarına gelecekleri felaketten bir haberdiler. İtalya'da 1900'lü yılların başlarında pek zengin bir ülke sayılmazdı. Kasaba insanının, köylünün zaten durumu hali vakti pek iyi değildi. Bu fotoğrafta 1900'lü yıllardaki İtalyan hamallarını görüyoruz. Başlarını sepetlerin içine koymuş, uyuyan gençlere dikkat. Ama İtalyan kızlarının her daim güzel olduğu da bir gerçek. Ne demişti ünlü Ovidius? Roma'da gökyüzündeki yıldızlar kadar çok güzel kadın vardır. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Lavlardan bahsediyorduk değil mi? Lavlar ilk akmaya başladığı andan itibaren 3 kişinin oracıkta öldüğü biliniyor. Vezüv yanardağının kraterine gerek araştırma gerekse de turizm maksatlı geziler düzenleniyordu. Hatta yanardağın kraterine kadar bir finiküler yani dikey demiryolu hattı inşa edilmişti. İlk kayıplar sadece bir başlangıçtı. Bosco Trecase kasabasında artık etrafı net olarak görebilmek bir yana nefes almak bile zorlaşmıştı. İnsanlar sokaklara çıkmak yerine evlerinde kalmayı veya bir yerlere sığınmayı tercih ediyorlardı. Kasabaya doğru inen lavlardan muhtemelen bu yüzden pek de bir haberleri yoktu. Felaket adım adım yaklaşmıştı. Bir yandan da kraterden fırlatılan kızgın kayaların evlerinin üzerinde yaptığı ağırlık nedeniyle zaten sağlam olmayan fakir vatandaşın evleri bir bir çöküyordu. Kasabaya ilk ulaşan şey işte Vezüv'ün fırlattığı kayalar ve kül tabakası oldu. Kasabanın pazar yerinin çatısı da çökenler arasındaydı ve bu çatının altında da yine çok sayıda insan kalmıştı. Bu esnada lavlar çoktan kasabanın kuzeyine ulaşmıştı. Ormanlar yanıyor, yollar kapanıyor, evler yavaş yavaş lavların altında kalıyordu. İçine sığınanlarla beraber. Yaşam olan yerler olduğu gibi yaşam olmayan kasaba mezarlığı gibi, tarla gibi, üzüm bağları gibi bölgeler de lavlardan nasibini almıştı. İtalya'nın meşhur şaraphaneleri de bir bir yanıyordu. Bu esnada lavlar Bosco Trecase kasabasına ulaştı ve evleri bir bir sarmaya başladı. Evlerinden kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlarsa evlerinin içinde hayatlarını kaybettiler. Bu esnada yanardağın çıkardığı gürültü korkunç bir boyuta da ulaşmıştı. Yer gürlüyor, titriyor. Böyle kafasını kaldırıp kratere bakanlar bazı görgü tanıklarının anlattıklarına göre krater ağzındaki elektrik boşalmaları nedeniyle şimşekler çakmaya başlamıştı.
105 kişi nefes almanın güç olduğu bu ortamdan kaçmak için Aziz Anna Kilisesi'ne sığınmış ve dua etmeye başlamıştı. Çünkü yapabilecekleri tek şey muhtemelen dua etmekti. En büyük trajedi de içine 105 kişinin sığındığı Aziz Anna Kilisesi'nde yaşandı. Lavlar kilisenin etrafını sarmıştı. Önündeki ahşap kapıyı da yakarak adeta bir tuzağa dönüştürdü. Artık içeriden de çıkmak mümkün değildi çünkü kilisenin dört bir tarafı sıcaklığı 1200-1400 derecelere ulaşan lavlarla kaplanmıştı. İçeridekilerin kaçacak bir yeri yoktu. İşte 105 kişi bu kilisenin içinde trajedik bir şekilde hayatını kaybetti. Eski fotoğrafları inceleyince anlıyoruz ki lavlar en tahrip edici düzeyde olan AA tipi akıntı olarak gerçekleşmişti. Kasabanın pek çok binası tamamen yıkılmasa da lavlardan etkilenmişlerdi ve içeridekilerin yaşama şansı pek yoktu. Sokakların birçoğu lav hafriyatıyla dolmuş, su kanalları lavlarla tıkanmıştı. Bir kısım kasabalı da Aziz Anna'nın heykelini almış, kilisenin kutsal haçını ellerinde taşıyarak lavlara doğru yürüyor, dualar ediyordu. Tanrı'dan yardım istiyorlardı. Yanardağın patlamasıyla sadece Bosco-Trecase kasabasında değil, Napoli'nin çeşitli yerlerinde de ayinler düzenlenmişti. Şimdi fotoğraflara biraz daha bakalım. Bosco-Trecase'nin bu Filkos Sarayı'nın önceki ve sonraki halini görüyoruz. Lavlar eğim boyunca ulaşabileceği noktalara ulaşmış ama kül daha geniş çaplı bir alanı kaplamıştı. Geriye Bosco-Trecase'de kocaman bir enkaz kalmıştı. Bu fotoğrafta da Yanardağ Gözlem Evi Müdürü ve yanında jandarmacıları görüyoruz. İncelemeye gelenlerin ayaklarındaki toza dikkat. İşte gökyüzünden yağan toz santimetrelerce, bazı bölgelerde metrelerce birikti. Normal bir sokakta küllerin kalınlığı dize kadar ulaşmıştı. Ve işte hayatını kaybeden insanlardan bazıları. Bu patlamada 105'i kilisede olmak üzere toplamda 350 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiş. İşte 1906 patlaması bu şekilde gerçekleşmişti. Peki diyeceksiniz, Vezüv yanardağı günümüzde de patlayabilir mi? Günümüzde Vezüv haberli veya habersiz her an patlayabilecek tehlike sınıfında dünyanın en riskli stratovolkanlarından birisi. İtalyanların bizimle ortak bir özelliği olacak ki bu yanardağın en yüksek risk bölgesinde 3 milyon insan yaşıyor. Ve buna karşı hiçbir tedbir alınmıyor. Ve Vezüv genellikle habersiz patlıyor. Vezüv'ün son patlaması 1944 yılında gerçekleşti ve ortalama 50 yılda bir patlamasıyla bir sonraki faaliyeti de yakın görünüyor. 1944 yılından beri patlamadığına göre her an patlayabilir. Ben olsam şu sıralar turistik maksatlı krater turlarına katılmazdım. Benim çok önemli gördüğüm bu 1906 patlaması ile ilgili YouTube'da yeterli kaynak ve video bulamadım. Neredeyse hiç yok. İşin ilginç tarafı İtalyanlar bile bu konu üzerine düşmemişler. Ben ilginç bulduğum ve ilgimi çektiği için bu araştırmayı sizler için yapmış oldum. Belki İtalyan izleyicilerimiz de izler ve yorumda bulunurlar. Umarım sizler için güzel bir seyir olmuştur. Kanalımıza destek olmak için teşekkürler butonunu ve katıl tuşunu kullanabilirsiniz. Yanardağlarla ilgili hazırlamış olduğumuz diğer videolarımızı da yine kanalımdan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Yanardağlarla kalın.